Evet efendim, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sıradaki konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Çiğdem Acil. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür hoş ederim. Hocam. Hoş bulduk. Bugün çok güzel konular konuşacağız sizinle. Tüm seyircilerimizde genelde olan varisin ne demek olduğunu sizlere soracağım aslında. Varis en basit tanımıyla damarların genişlemesi hastalığı. Tabii ki burada toplar damarlardan bahsediyoruz. Atar damarlardaki genişlemeye anevrizma diyoruz. Toplar damar genişlemesi de varis. Varis vücutta her yerde olabiliyor ancak en sık görüldüğü yerler bacaklarımız. Bacakta damarların genişleyip kıvrılarak yeşil, mavi, mor renkli görüntüyü bozan, ilerledikçe de sağlık sorunlarına yol açan bir hastalık. Hocam varis neden oluşur? Varis neden oluşur? En önemli nedeni genetik nedenler. Genetik geçiş çok önemli. Özellikle anneden geçiş çok fazla oranda. Hem anne hem babasında varis öyküsü olan kişilerde de varis görülme ihtimali çok daha fazla. Neredeyse varisten kurtulmaları imkansız gibi bu kişilerin. Bunun dışında aşırı kilo varise neden olabiliyor. Kilo özellikle abdominal bölgedeki yağlanma fiziksel bası oluşturduğu için varise neden olabiliyor. Bir diğer neden hamilelik. Hamilelerde sık gördüğümüz bir durum. O da aynı bebeğin ve kesenin fiziksel basısı neden olabiliyor ve hormonal nedenler devreye giriyor orada. Ve varis oluşabiliyor. Hiç olmadığı zaman oluşabiliyor. Olan varis de hamilelikte hızlanabiliyor, derecesi artabiliyor. Ayakta çalışmak, mesleki yatkınlık önemli. Ayakta çalışan insanlar, öğretmen hastalığı da denir bu yüzden halk arasında. Hosteslerde çok görürüz. Orada tabii hem ayakta çalışmak hem de G basıncıyla ilgili bir şey, venöz hipertansiyona neden olduğu için, yani venöz basıncı arttırdığı için uçak içi basınç varise davetiye çıkarıyor. Bunları sayabilirim. Peki hocam, varisin tanısını hasta size geldiğinde nasıl koyuyorsunuz? Şimdi biz gelen her hastadan önce tabii ki diğer her hastalıkta olduğu gibi ayrıntılı bir tıbbi öykü alıyoruz. Anamnez safhası. Bu bizim için çok önemli. Kafamızda bir şeyler şekillenmeye başlıyor. Ayırıcı tanıları da tabii ki hesaba katıyoruz. Daha sonra burada gold standart Doppler ultrason, venöz Doppler ultrason bacaklar için yaptığımız. Orada damarın çapı, yetmezlik derecesi var mı? Onu ölçüyoruz ve hastalığı evrelendiriyoruz. Çünkü evrelendirmeden tedaviye geçmiyoruz. Çünkü her evrenin tedavisi farklı variste. Peki hocam ne zaman ve nasıl tedavi edilir? Yani varis oldunuz diyelim ki bu hemen tedavi edilmeli mi yoksa beklenmeli mi? Şimdi variste şöyle, 1'den 6'ya kadar klinik evreleri var. Bir sınıflamamız var. KVC uzmanlarının işi daha kolaylaşsın, ortak bir dil kullansınlar diye bir klinik sınıflama yapılmış. CEAP sınıflaması dediğimiz. Burada 1'den 6'ya kadar evreler var. Birinci evre kılcal faz. Henüz sadece estetik kusuru olan evre. İkinci evreden itibaren varis başlıyor. 3'te olaya ödem, bacakta şişme karışıyor. 4. evreden sonra cilt bulguları. 5. 6. evrede de artık açık yaralar, venöz ülser dediğimiz açık yaralar meydana geliyor. Biz 2. evreden itibaren sağlık açısından tedaviyi öneriyoruz. 1. evredeki kılcallar da eğer kişide bir estetik kaygı yaratıyorsa onları tedavi ediyoruz. Peki tekrar ediyor mu hocam? Yani tedavi ettikten sonra bu tekrar varis ediyor tekrar, mu? halk arasında böyle bir yaygın bir inanış var. Maalesef de bu doğru değil. Çünkü şöyle, variste önceden sadece ameliyat yöntemiyle varis tedavi edilmeye çalışılırmış. Dolayısıyla klasik ameliyat tekniklerinde nüks oranları biraz yüksek. Özellikle 5. yıl sonunda tekrar oluşma oranları yüksek. Bir de şöyle, tedavi sadece varise ait pakeler, yani ağacın dalları tedavi edildiğinde eğer kökteki sorun çözülmeden bırakılırsa nüks oranı çok yüksek. Bu zaman görüyoruz, böyle durumlarda görebiliyoruz tabii ki. Ancak biz şimdiki tekniklerle, şimdi cerrahiden biraz uzaklaştık artık. Hani lazer teknikleri falan var. Lazer, RF, kimyasal yapıştırıcılar, mekanik yapıştırıcılar. Bunlar yeni çıkan demeyeyim ama son 10 yılda giderek artan ve cerrahinin yerini artık alan yöntemler. Bunlarda nüks oranları çok düşük. %5'e varmıyor. Yani tedavinin işlem başarısı %95 ila %98, tabii ki çalışmalar arasında farklılık gösteriyor. Ama %98 oran ne demek? Yani neredeyse tama yakın bir başarıdan bahsediyoruz ve %5 gibi çok küçük bir nüksten bahsediyoruz. Eski haline de tamamen dönmüyor bu nüks vakalarından. Hani kısmi bölgesel varisler çıkabiliyor. Onların da ardışık tedavileri yapılabilir tabii ki.
Hocam peki tedavi yöntemlerini, daha doğrusu güncel tedavi yöntemlerinin avantajları ve kıyaslamalarını da yapabilir misiniz? Bir cerrahiyle kıyasladığımızda son derece konforlu. Hem hasta açısından konforlu hem hekim açısından konforlu. Bir kere yöntem çok daha kısa sürüyor. Genel anestezi gerektirmiyor. Dolayısıyla hasta anestezinin risklerini almamış oluyor. Sadece bacak bölgesini uyuşturuyoruz. Ağrı ve acı hissetmiyor hastamız. Herhangi bir dikiş kullanmıyoruz. Pansuman derdi yok. Dolayısıyla enfeksiyon yok işlemde. Çok kısa sürüyor. Hasta aynı gün içerisinde taburcu oluyor ve ertesi günden itibaren de normal sosyal yaşantısına dönebiliyor. Peki bu lazer uyguladığınız ya da köpük tedavisi yaptığınız, yani kimyasal olarak yaptığınız tedaviler arasında fark var mı nüks açısından ya da bir takım farklar var. Şöyle, şimdi doktorlar arasında tabii ki en güvenilir yöntem tercih ediliyor ve nüks oranı en düşük olan. Bunlar lazer ve RF. Önce lazer çıkmış, bir sene sonra RF çıkmış. Yani birbirlerine sonuçları da çok yakın. Lazerde biraz cilde yakın bir varisli bölgeyi yakarken cilde yanık oluşturma riski hafif daha yüksek. Gerçi biz tümesel anestezi dediğimiz hani ciltle damarı birbirinden ayıran bir anestezi tekniği kullanıyoruz. Ciltte yanık olmasın, işte çevre sinir dokuları da korunsun diye. Ancak buna rağmen çok zayıf hastalarda yanık oluşabiliyormuş lazerde, ama RF'de biz hiç öyle bir şey görmüyoruz. Ben yani binlerce diyebilirim vaka yaptım. Hiç yanık hemen hemen oluşmuyor. O yüzden RF en çok kullanılan. Kimyasal yapıştırıcılar da var. Onlar lazer ve RF'ten daha da sonra çıkanlar. Avantajları lazer ve RF'e göre şöyle: tümesel anestezi gerektirmiyor onlarda. Tamamen damarın içine sadece yapıştırıcıyı sıkıp bırakıyorsunuz. İşlem çok daha kısa sürüyor. Ancak flebit dediğimiz damar içi iltihap, ciltte kızarık oluşturma ve bu durumda biraz RF daha avantajlı gibi. Yani onda flebit hiç görmüyoruz. Hocam peki varis hakkında herkes konuşur. Günde de konuşulur, işte de konuşulur, arkadaşlar arasında da konuşulur. Varis hakkında doğru bilinen yanlışlar sizce nelerdir? Evet, bence ben hastalarıma da bunu söylüyorum. Yaygın bir inanış var. Varis sadece estetik bir kusurdur, tedavi edilmesi gereksizdir diye. Ancak işin aslı böyle değil. Şimdi varis bir kere çok yaygın görülen bir hastalık. Yani çeşitli Sıklığı çalışmalar, nedir hocam? evet, farklı rakamlar veriliyor ama %20'ler civarında ortalama olarak böyle. Yani her 5 kişiden birinde varis var. Şimdi periferik arter hastalıklarıyla kıyaslandığında 10 kat daha fazla görülüyor. Zaten varis en sık görülen damar hastalığı. Bütün hastalıkları sayarsanız en sık varis görülüyor. Ama insanlar yeterince önemsemiyor çünkü sinsi ve yavaş bir hastalık. Kişiyi çok rahatsız etmiyor. Önce gece uykularını kaçırıyor. Akşama doğru bir ağrı, dolgunluk hissediyor kişi. Yatıyor, sabah kalkıyor rahat. Çünkü istirahatte venöz basınç azalıyor. Geçici bir rahatlama. O günü de geçirebiliyor. Akşama doğru yine sıkıntılar başlıyor. Ama variste 2. 3. evreden sonra artık cilt bulguları da işin içine karıştıktan sonra tedavi edilmesi mutlaka gerekiyor. Çünkü bir takım komplikasyonlara neden oluyor. Peki korunmak için ne yapmak gerekir? Varisten korunmak için Varisten korunmak için neler yapmak lazım? Şimdi tabii korunma önemli. Çünkü hani komplikasyon dedim ya, eğer varisten korunmazsak yani oluşan bir varisin ilerlemesine davetiye çıkarmış olur durum. Bu da bizi sıkıntıya sokar ve tedaviyi güçleştirir. Yani venöz ülser dediğimiz açık yaralar oluşabilir. Az önce bahsettiğim gibi varis bir de damar içi göllenmeyi artırdığı için pıhtı riskini de artıran bir durum. Aynı zamanda derin ven trombozu dediğimiz toplar damarda tıkanıklık oluşturabilir ve bacak damarlarımızdaki pıhtının buradan koparak akciğere kaçmasına, yani akciğer embolisi, pulmoner emboli dediğimiz hayati risk bile oluşturan masif türleri hayatidir biliyorsunuz ve acil tedavi gerektirir. Hiç bu duruma gelmeden, yani bu raddeye gelmeden varis tedavi edilmelidir. Varis çorabı hocam? Varis çorabı varisten kurtulmayı, iyileşmeyi sağlamıyor ama semptomatik iyileşme sağlıyor. Yani şikayetlerimizi gideriyor, o yüzden çok önemli. Kompresyon çorabı normal çoraplardan farklıdır. Bazı hastalar çünkü hani gideyim bir yerden alayım, giyeyim diyor ama hayır, mutlaka doktor tavsiyesiyle olması lazım. Çünkü çorapları diğer çoraplardan ayıran özellik, ayak bileğinden yukarıya doğru basınç kademeli olarak azalıyor. Çünkü yer çekimi en çok aşağıda, en çok basınç oraya lazım. Yukarı doğru kademeli olarak azalan bir basınç uygulanıyor. Giyimi biraz zor. O yüzden biz şikayeti olan hastalarda semptomatik tedavi istiyor isek hastaya kışın varis çorabı, yazında bir takım venotonik ilaçlar öneriyoruz ve bu şekilde tedavi düzenliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. için Nazik hocam. davetiniz için de çok teşekkür ederim ayrıca. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Çiğdem Acil bizimleydi. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.